Merhaba arkadaşlar, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce Arka Sokaklar dizisi çok güzel ve asla final olmasın diyenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım. Dizinin yeni bölümünde ekip için her şeyin daha da ağırlaştığı bir sürece giriliyor. Yağız'ın ölümüyle başlayan karmaşa artık sadece bir cinayet meselesi olmaktan çıkıp herkesin hayatını etkileyen büyük bir sınava dönüşüyor. Ali'nin üzerindeki gölge giderek koyulaşırken onun iç dünyasında yaşadığı fırtına da derinleşiyor. Kendini ifade etmeye çalışsa da etrafındaki şüphe duvarı giderek yükseliyor ve bu durum onu yalnızlığa itiyor. En çok da yıllardır omuz omuza görev yaptığı insanların gözlerinde oluşan tereddüt onu sarsıyor. Rıza babanın yükü her zamankinden daha ağır hale geliyor. Bir tarafta adalet duygusu, diğer tarafta evladı gibi gördüğü bir adam var. Vereceği her karar sadece bir dosyanın değil, bir hayatın yönünü değiştirecek kadar önemli. Bu yüzden daha temkinli, daha derinlemesine ilerlemek istiyor. Fakat zaman daraldıkça baskı artıyor ve üst mercilerden gelen beklentiler işleri daha da zorlaştırıyor. Rıza babanın içindeki çatışma giderek büyürken dışarıya karşı güçlü durmaya çalışması onu yıpratıyor. Ekip içinde görünmeyen kırılmalar başlıyor. Kimileri Ali'ye sonuna kadar güvenmek istiyor. Çünkü geçmişte defalarca onun doğruluğuna şahit oldular. Kimileri ise eldeki delillerin ağırlığı karşısında duygularını bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyor. Bu fikir ayrılığı zamanla küçük tartışmalara dönüşüyor ve ekip ruhunu zedelemeye başlıyor. Herkes aynı hedef için çalışsa da farklı bakış açıları aralarındaki bağı zorlamaya başlıyor. Yağız'ın geçmişine doğru inildikçe hiç beklenmeyen kapılar aralanıyor. Onun sadece görünen yüzünden ibaret olmadığı, karanlık bağlantılarının olduğu yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bu bağlantılar Ali'nin üzerine kurulan oyunun bir parçası gibi duruyor. Olayın arkasında planlı ve soğukkanlı bir akıl olduğu hissi güçleniyor. Bu akıl sadece bir kişiyi hedef almıyor, aynı zamanda ekibi parçalamayı da amaçlıyor gibi görünüyor. Dışarıdaki tehlike de giderek büyüyor. Yağız'ın bağlantıları harekete geçtikçe, intikam duygusuyla hareket eden kişiler, kontrolsüz adımlar atmaya başlıyor. Bu durum sadece Ali için değil, tüm ekip için tehdit oluşturuyor. Sokaklarda tansiyon yükselirken, her an yeni bir saldırı ihtimali doğuyor. Ekip hem kendi içindeki krizi yönetmek, hem de dışarıdan gelen bu tehlikeyi durdurmak zorunda kalıyor. Ali'nin önünde iki yol beliriyor. Ya tamamen içine kapanıp bu sürecin onu ezmesine izin verecek ya da kendini temize çıkarmak için her şeyi göze alacak. Onun karakteri düşünüldüğünde geri adım atması beklenmiyor. Bu yüzden tek başına da olsa gerçeğin peşine düşmeye karar veriyor. Attığı her adım onu gerçeğe biraz daha yaklaştırırken aynı zamanda daha büyük bir tehlikenin içine çekiyor. Ekip ise zamanla Ali'nin bulduğu izlerin peşinden gitmek zorunda kalıyor. İlk başta tereddüt edenler bile olayın derinliğini gördükçe fikir değiştirmeye başlıyor. Parçalar yavaş yavaş birleşirken Ali'nin suçlu olmayabileceği ihtimali güçleniyor. Bu durum ekip içinde yeniden bir toparlanma hissi oluşturuyor fakat artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Güven duygusu zedelenmiş durumda ve bunun onarılması zaman alacak. Hikaye ilerledikçe asıl planı kuran kişinin gölgesi daha net hissediliyor. Bu kişi hem polis içindeki dengeleri biliyor hem de dışarıdaki suç ağını ustaca yönlendiriyor. Her adımı önceden hesaplanmış gibi ilerliyor. Ekip bir hamle yaptığında karşı taraftan gelen cevap gecikmiyor. Bu da onların sürekli bir adım geride kalmasına neden oluyor. Finale doğru yaklaşırken gerilim iyice yükseliyor. Ali'nin ulaştığı kritik bir bilgi
her şeyi değiştirebilecek güçte oluyor. Bu bilgi sadece cinayetin değil, arkasındaki büyük yapının da açığa çıkmasını sağlayacak nitelikte. Fakat bu noktada tehlike en üst seviyeye ulaşıyor. Çünkü gerçeğe en çok yaklaşılan an, aynı zamanda en büyük riskin alındığı an oluyor. Ekip son bir hamle için hazırlanırken, herkesin içinde aynı duygu hakim oluyor. Bu kez sadece bir suçluyu yakalamak değil, kaybolan güveni yeniden kazanmak da hedef haline geliyor. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda kalıyor. Çünkü bu mücadele sadece görev değil, aynı zamanda birbirlerine olan bağlarını kurtarma mücadelesine dönüşüyor. Ve her şeyin düğümlendiği noktada beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Gerçek ortaya çıkmaya çok yaklaşmışken olaylar bambaşka bir yöne evriliyor. Bu durum hem Ali'nin kaderini hem de ekibin geleceğini derinden etkileyecek bir sürecin kapısını aralıyor. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça hissediliyor. Yaşananların ardından herkesin içinde büyüyen bir sessizlik başlıyor. Bu sessizlik aslında fırtınanın habercisi gibi ağır ağır yayılıyor. Yağız'ın ölümüyle açılan dosya artık sadece bir cinayetin çözülmesi değil, geçmişte yapılan hataların ve saklanan gerçeklerin de tek tek ortaya döküldüğü bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Herkes bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor ama bu eksikliğin ne olduğunu tam olarak kimse dile getiremiyor. Ali için zaman giderek daralıyor. Üzerine yapışan suçlama, onun hareket alanını kısıtladıkça içindeki öfke ve kararlılık daha da keskinleşiyor. Artık olaylara dışarıdan bakmayı bırakıp doğrudan içine giriyor. Kendi yöntemleriyle ilerlemeye başlaması onu hem gerçeğe yaklaştırıyor hem de geri dönüşü zor bir yola sokuyor. Attığı adımlar resmi sınırların dışına taştıkça risk büyüyor. Ama o artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünerek ilerliyor. Rıza Baba ise bu süreçte dengeyi korumaya çalışan tek kişi gibi duruyor. Herkesin savrulduğu bir ortamda ayakta kalmaya çalışıyor ama onun da içten içe yorulduğu hissediliyor. Verdiği kararların sonuçlarını düşünmekten çok artık doğru olanı bulmaya odaklanıyor. Ekibin dağılmasına izin vermemek için sertleştiği anlar oluyor. Çünkü biliyor ki bu kırılma kalıcı hale gelirse geri dönüş çok daha zor olacak.